Yaşanlar ben bir fikir eyledim. Yerenler ben bir fikir eyledim. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. İndim Yaradan'a şükür eyledim. İndim Yaradan'a şükür eyledim. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Güre köyüne bağlı Yassıçalı mahallesine geldik. Yine Kaz Dağları eteklerinde kurulu olan bu köy zeytin ağaçlarıyla çevrili aynı zamanda. Bu hafta Tahtacı Türkmenlerin gelenek ve kültürleriyle ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Birazdan köylülerle sohbet edeceğiz, hikayeler dinleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Sarıoğlu. Daha önce öğretmenlik hayatınız varmış herhalde. 35 sene öğretmenlik yaptım. Köyle ilgili bilgilerinize ihtiyacımız var bizim. Bu köy mü? Aha, bu köyle özellikle Tahtacı Türkmenlerle ilgili. Kuruluş tarihi 1881. Eğer diğer köylerin tarihlerini istiyorsan Tahtakuşlar 1843. Ahmet Vefik Paşa'nın genelgesi üzerine 12 Türkmen neferi Kuşbayırı'na köy olmak istiyorlar. Tahtakuşlar. Tahtakuşlardan 40 sene sonra da burası kuruluyor. Buranın kuruluş hikayesi aşağıdaki Güre köyündeki caminin yapılması. Cami yapılınca çatısına kiremitler geliyor iskele deniz sahiline. Aha. Motorlarla Marsilya'dan. Marsilya kiremidi denirdi. Bizim Türkmenler de kerese götürmüşler sahile. Motorlara yükleyip tüccarlar götürecek. Motor kiremitleri bırakmış. Köylüler başında bekliyor. Neyle götürecek? 3 kilometre var sahile. Aha. Demişler şu Türkmenlere söyleyelim de katırları boş. Nasıl olsa yayla üst tarafımızdaki yaylaya çıkacak bunlar. Söylemişler. Onlar da kabul etmiş. Katırlara yüklemişler kiremitleri, getirip camiye bırakmışlar. Demişler ki bunlar çok iyi insanlar, bunları yanımızdan ayırmayalım. Burası Güre'nin merasıymış. Yeşil bir alan, boş bir alan. Daha önce Tahtacı Türkmenler nerede yaşıyormuş? Kaz Dağları'nda. Kaz Dağları'nda Düden diye bir bölge vardır. Evet. Düden diye. Orada mezarlığımız vardı en eski. Aha. En eski mezarlığımız Düden'dedir. Bir de Bayramış tarafında Evciler vardır. Evcilerin çevre köyleri Yörüktür. Onlar Yörüklüğü kabul etmez. Çünkü kışın eve geliyorlar, Aha. yazın yaylaya çıkıyorlar. Bazıları çıkmaz olmuş yaylaya. Evci kalmış onlar, evciler olmuş. Ondan evciler demişler. Evciler evet. En son gelenler bizim buradadır. Onlara Ganioğulları denir. Bağdat, Tuz Hurmatu köyünden gelmedir onlar. Ve lahapları da tuzludur. Sülale ayrılır bunlar. Türkmen boyları değil mi? Türkmen boyları. Şimdi daha şey dediniz. Tahtacı Türkmenleri Adana yöresinde önce Aydın'a gelip Aydın'dan geriye gidenlere Aydınlı derler. Muğla yöresindeki olanlara Antalya'ya kadar olan bölgeye de Çaylaklar denir. Çaylaklar denir. Hı hı. Çanakkale ile İzmir arasında olanlara da Tahtacı Türkmeni denir. Evet. Hepsinin mesleği bir tahtacılar. Bir de İç Ege yöresinde Isparta, Burdur, Afyon, Dinar Hı hı. o yörelerde olanlara emirli denir. Peki bu 1881 yılında kurulduğunu söylediniz bu köyün.
Evet. Daha önce Ahmet Vefik Paşa'nın 1865'teki çıkardığı yasayla herkes göçebe olanlar yerleşik duruma geçeceklerdi. İskan kanunu yani. İskana bağlı. Evet. O genelgeye uyarak herhalde buraya yerleşmemize göz yumdular. Cem oluyor değil mi yine? Olmaz olur mu canım? Müsahip cemleri devamlı olur. Olur değil mi? Olur. Ona düşkün cemleri olur. Musahibi olmayanlar giremiyor değil mi ceme? Giremiyor. Yani bu görgü cemi değil, daha çok. Yok. Evet. Yani görgü cemleri kalktı. Hı hı. Görgü cemleri yok. Diğer düşkün cemi, müsahip cemi onlar oluyor. Ağustos'un 15 ile 25'i arasında Türkmenlerin bu O sarı kız. Onu da bir anlatabilir misiniz? O her sene Ağustos'un 3. haftasının başlangıcında sarı kıza çıkılır. 3 gün orada. 1. gün sarı kız için kurban kesilir. 2. gün babası Cılbak Baba için kurban kesilir. 3. günde Şah taşları diye demin bahsettiğim mezarlığın yanında Düden'de 3 tane taş söylenir. Ben gidip görmedim ama söylenir. O şah taşları denir onlara. O yapılır. 3 gün kurban kesilir. Toplanılır, yenir. Cem yapılır. Geceleri cem olur. Görgü cem işte orada olur. Hı. Görgü cemleri burada olur. Görgü yani müsahibi olmayanlar da gelip Evet, görebilir gençler. herkese açıktır. Evet. Herkese açıktır. Yakın zamana kadar Kaz Dağı yerli köylüleri bir hafta Yörükler, bir hafta ise Tahtacı Türkmenler olmak üzere Sarı Kız zirvesinde ve çeşitli ziyaretlerde çadır kurup bir hafta kalırlarmış. Zamanla Yörüklerin birçoğu geleneği terk etmeye başlamış ama Tahtacı Alevilerin bu geleneği sürdürdüğü görülmüştür. Edremit Körfezi'nde Kaz Dağları'nın eteklerine yerleşen 8 köy ve Madra Dağı eteklerine yerleşen 2 Tahtacı Türkmen köyü var. Tahtacı Türkmenler geçmişten günümüze örf, adet ve geleneklerini taşımışlardır. 90 yaşına yaklaştım. Neler gördün, neler? Bize neler anlatabilirsin? Babaannemden berisini sana söylesem bitmez. Söyle teyze, dinliyoruz. Evvela 2 arkadaş olmuş. Masal anlatacak şimdi seninle bir. Birinin adı iyiymiş, birinin adı Kemmiş. Adları. Evet. Gide acıkıyorlar. Ekmek yiyorlar. Ekmeğini yediriyor. Eğinin ekmeğini yiyor. Kendi ekmeğine gelince yedirmiyor. Yedirmem diyor. Acıkıyorlar. Bir suyun başında. Gözün birini diyor, verirsen diyor. Yediririm diyor. Gözünün birini alıyor onu. Gidiyorlar. Gide yine acıkılıyor. Arkadaşlar da bak yiyen bakalım. Öteki diyor gözünüze verirsen yediririm diyor. Yediriyor gözünü. Şimdi sana babaannemden dinlediğim masallar söylüyorum. Onun ötek gözünde alıyor. Onu koyup gidiyor orada. O eline süre bir ağaca çıkmış. Orada da şeytanlar düğün yaparmış. O ağacın altında. Öflen öf dermiş. İnsanoğlu bir şey bilmiyor. Bağdat'ın 6 aylık yoldan suyu geliyor filan taşı kaldırıyorsalar Bağdat'ın sokaklarına su almayacak diyor. Yine konuşuyorlar. Bağdat'ın yıkıklarında diyor hazine var diyor. İnsanlar bilip de onu da alamıyor diyor. O da dinlermiş yukarıdan. Ama adam gözlerini de kendi cebine koymuş adam. Gözlerini alan. Bir yoklanmış gözleri cebinde. Bir yerine yerleştirmiş böyle. Bir yarpak koparmış, bir sürmüş. Gözler eskisinden hala. Kalkıyor gidiyor. Gide Bağdat'a varıyor. Bana bir su verin diyor. Bizim suyumuz yok diyorlar. 6 aylık yoldan geliyor. Bana bir su verin sizi suya gark ederim diyor. Nasıl edeceğim? Buna bir su veriyorlar. Getirin filan taşı kaldıralım. Kaldırıveriyorlar. Bağdat'ın sokaklarına su almıyor. Adama dile bizden ne dileyim? Dile. Ne dileyim sizden? Sağlık dilerim. Bağdat'ın yıkıklarını verin. Bana yeter diyor. Ne yapacaksın yıkığı diyorlar. Ben başka şey istemem diyor. Bağdat'ın yıkıklarını veriyorlar bana. Orayı kaldırıyor. Hazineler, şeyler çıkıyor. Hanlar yaptırmış, hamamlar yaptırmış.
Dolmuş. O adam da gide oraya gelmiş. Sen hancıyken ben yolcuyken oradan kalmış. Geliyor arkadaş diyor, beni tanıdın mı diyor. Nerede? Nerede buldun arkadaş? Nerede koyduysan orada buldum diyor. Geliyor. Ben de gitsem bulunmuyor acaba diyor. Kendin bilesin diyor. Kendi gidiyor, kendi gözlerini kendi çıkarıyor, oraya çıkıyor. Yine geliyorlar. Ne düğün var, ne dümbek var. Ses seda yok. İnsanoğlu Bağdat'ın suyunu bulmuş. İnsanoğlu Bağdat'ın hazinesini de bulmuş diye söylüyorlar. Ben de bulsam acaba diyor, olur mu diyor. Biri de sakın bizi bir insanoğlu dinliyordu ha demişler. Ağacın başında onu bulunca. Onu indirmişler, kıyık kıymışlar. Kavallıklarını kaval şeytanlar. Şey yapmış, eğlerinde kemler buradan bulmuş derdi. Babaannem çok anlatırdı bize böyle eski masallar. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattın teyze. He. Çok sağ ol. Ağzına yüreğine sağlık. Ben bu Bağdat'ın masalını, babaannemin söylediği masalı anlattım. Filan yerden filan yeri söylüyor bize bu dediler. Orayı biliyormuşlar demek, oradan olmak varlar. Arkadaşlar buzullar eriyor, dünyamız ısınıyor. Lütfen doğamızı koruyalım. Gördüğünüz gibi doğanın içinde çok güzel bir köy. Zeytin ağaçları, yeşillik, doğa, Kaz Dağları hemen yanı başımızda. Ve gördüğünüz gibi zeytin tarlasının içindeyiz. Hafif bir rüzgar esiyor. Güre köyünden Yassıçalı'ya devam ederseniz Ağlayan Şelale'den önce 2 tane piknik alanı var. Orayı geçtikten sonra dar bir yol sizi Ağlayan Şelale'ye götürecek. Halk arasında patlak çınar da denilebiliyor. Bu yüzden duyarsanız şaşırmayın. Bilin ki aynı şelaleden bahsediliyor. Yani Kaz Dağları içinde gerçekten çok sayıda şelale var. Doğal güzellikleri mutlaka ziyaret edin. Gördüğünüz gibi köyün 5 dakika ilerisine geldik ve doğası, yeşilliği mükemmel bir yer. Köyün içinde yer alan Baki Çakmak Dede'ye ait ziyaret yeri. Tahtacı Türkmenlerin kültürlerine göre şöyle zeytin ağaçlarına bağlanmış, dilekler tutulmuş. Aynı zamanda içinde mum yakılan yerler var. Mumlar yakılmış böyle. Tahtacı Türkmenlerin kendi geleneklerine, kültürlerine sahip çıktıklarını bir kanıtı. Evin duvarları içindeymiş dedenin yattığı yer. Doğan çocuğu ölmüş, doğan çocuğu ölmüş. Bir gece rüyasına girmiş. Üzerimden evini çekmezsen sana evlat yok demiş. Kocasına söylüyor kadın. Kocası da evinin duvarını içeri çekiyor. Dışarıya bir yatır yapıyor. Yatır denir bunlara, bilirsin. Bu dede öyle. Adını da söylüyor, Hüseyin dede diyor. Bu yukarıdaki dede, Çakmak dedesi denilen 75'lerde benim kayınpeder rüyasında sözde Çakmak dede burada diyor. Onun sözüne inanarak oraya oğlu yatır çeviriyor. Bu yani. Çakmak Dede yani kimmiş hocam? Vallahi Türkmen'in katırınla yatırını sormayacaksın. Öyle. 7 hane olarak kurulmuş diye duyduk eskiden. Büyüye büyüye 100 hane falan oldu. Şu anda kaç hane? Şu anda kaç hane var arkadaş? 105. 100 de yani 105. 105. Fazla'nın eteklerinde işte Türkmen köyler, Yörük köyleri var. Evet. İşte kerestecilikten geçinirlermiş. Tahtı biçmek. Evet.
evlere, okullara, camilere böyle ağaç işlemlerini Türkmenler yaparmışlar. Meslek bumuş yani. Gelmiş atalarımız yerleşmiş burada. Biz de onların ormandan zeytinlik yapmışlar. Onların şeylerinden ekonomimizi götürmeye çalışıyoruz. Vallahi bu işte 80'lerde oldu. Kahve olarak oldu ilkten. Sonradan kahve tabii yeri biraz sap olduğundan çalışmadı. Şimdi şu anda şey mi? Kültür evi ve gençlik merkezi olarak. Gençlik merkezi işte. İçinde işte kapkacak var, köyün sandalyesi, masası. Şu anda bayanların görevlisi var. Gelirsin adetinde masa, sandalye, tabak, kazan, mazan işte ihtiyacını alırsın. Yani şey böyle özel günlerde Özel nikah. düğün yapıyorsun, sünnet düğün yapıyorsun. Onlar için düğün malzemeler yapıyorsun. hani. Malzemeler yani. Benim aklımda bir şeyle kalmadı oğlum. Yaşlandığımdan 86 yaşındayım ben. Gençler durmuyor ki burada neyi öğreteceğim? Durmuyorlar değil mi? Evet. Edremit, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Ankara şekilde yani böyle yaşlılarımız var böyle. Köyde gençler maalesef kalmıyor tabii. Evet. Tek yaşıyorum. Şu an tek misin? Amca? Amca yok öldü. 30 sene oldu öleli. Sonra Çocuklar var mı? var herkes. Kaç çocuğun var teyzeciğim? 4 tane. 4 çocuk. 2 kız 2 oğlan var ama kızın biri burada ya. O ilgileniyor. Ha, gelip gidiyor sana. Ha, evet gider gelir. İyi, Allah bağışlasın teyze. Olsun yine sormaları iyidir tabii. Tabii tabii. Hı hı. Bak gürenin suyu. Suyunuz diyor soğuk olsun. Kızlarınız soğuk olsun diyor. Kim diyor? Sarı kız ana diyor. Onun sarı kızın türbesi bir tepede Sırbak bana. Her sene gidip ziyaret ediyor musunuz? Ben gitmem ben. Aha. Kimine Yok yani insanlar, köylüler. Gider gençler gider. Orada çadır kuruyorlarmış, Evet, doğru mu? Tabii. Cem yapılıyormuş. Vallahi işte gençler yapıyorsa yapıyor ben bilmiyorum. He, O işi ben bilmiyorum. evet. Gençlere siz öğreteceksiniz teyze. Öğrettik ama bizde yaşlanınca akıl kalmadı. Ya. Düğünlerimiz olsun, hayırlarımız olsun devam etmekte. Ama şu pandemi dolayıyla bir senedir maalesef hiç olmaz oldu. Evet. Hayırdı. Tabii onun da bir etkisi oldu. Sonra. Aynen. Pandemi nedeniyle her şey kapanmış durumda şu anda. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Balıkesir Havran'da ikametgah etmekteyim. Evet. Burada arıcılıkla uğraşıyoruz. Yassıçalı köyüne arılarınızı getirdiniz. Yassıçalı'ya devamlı buraya gelirim. 15 yıldan beri buraya arılarımı korumuyorum. Peki burayla Havran arasındaki iklim özelliklerinden mi kaynaklı? Hani? Ne bileyim yani burası daha iyi. Arkadaşımızın kapalı yeri olduğu için Hı hı. onun için burayı tercih ediyoruz. Yani arılar için bu doğa tabii ki daha uygun herhalde zannedersem. Her taraf yok. Havran körfez olarak her taraf aynıdır. Arı için değişen bir şey olmaz burada yani. Körfez olarak genelde aynıdır. Çam balı mı üretiyorsunuz abi? Şimdi burada kışlama yapıyorum. Ben gezgin arıcıyım. Hı hı. Gezgin Kış olarak. bittikten sonra nereye gidiyorsunuz? Kış bittikten sonra büyük bir ihtimalle Tekirdağ, Hayrabolu, Öyle mi? Ayçiçeği'ne gidiyoruz. Ha, çiçek balı üretmek için Evet. yani. Evet, anladım. Buranın iklimin hani arılar daha güçlü olsun diye değil mi? Daha iyi güçlü tabii, bas. daha ılık bir yer olduğu için onun için tercih ediyoruz. Yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Çok sağ olun. ederim. Sevgili dostlar, yine bir videonun daha sonuna geldik. Umarım çekmiş olduğumuz videolar hoşunuza gitmiştir. Sizler için yararlı içerikler üretiyoruzdur. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınız, eleştirileriniz bizim için çok önemli. Bunun için fikirlerinizi yorumlar kısmından bize iletirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar. Yaşamlar ben bir fikir eyledim. Eğerenler ben bir fikir eyledim. Dağlara da duman ne güzel uygun